İyi bir gün geçirmek için iyi bir sabah gerekir. Peki iyi bir sabah için? Bugün size hem keyifli hem dolu dolu bir gün geçirmenizi sağlayacak, sizi güne güzel başlatacak 20 öneriden bahsedeceğim. Tabii ki hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bir açık büfe gibi düşünün. Tamamını dinleyin, size uygun olanları sabah rutininize ekleyin. Sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız. Dünyada başarılı ve disiplinli insanlara bakıldığında hemen hepsinin bir sabah rutini olduğunu görüyoruz. Çoğu henüz hava aydınlanmadan uyanıyor, toplum henüz işe başlamamışken egzersiz, günlük plan gibi işlerini yapıyor. Bir kısmı da meditasyonlarını tamamlamış oluyor. Kendini motive etmek için her sabah aynanın karşısında konuşan da var, vakit kaybetmemek için her gün aynı kıyafeti giyen de. Yapılan araştırmalar açıkça şunu gösteriyor ki, başarılı insanların her biri güne iyi başlamak için çaba sarf ediyor. Peki ya siz? 1. Steve Jobs ayna metodu. Sabahın ilk randevusu. Aynanın karşısına geçtin. Steve Jobs'ın yaşamı boyunca kendine her sabah sorduğu o soruyu soruyorsun kendine. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı şu anki halimden memnun olur muydum? Eğer hayır cevabı verirsen bu senin için bulunmaz bir işaret. Steve Jobs'ın yaptığı gibi o gün hayatında kritik değişiklikler yapmalısın. Bitkilerin kahvaltısını verin. Bitkilerinizi sulayın diyeceğim ama bence biraz hayata şiirsel ve farkındalıkla bakmak lazım. Şöyle düşünelim. Kahvaltı yaptınız ya da yapıyorsunuz, yani kendi karnınızı doyurdunuz. Güneş doğmuş, bitkileriniz fotosentez yapmak istiyor ama bir şey eksik. Suları yok. Güneşin ışınlarını hissederek, havadaki oksijeni hissederek bitkilerinize kahvaltılarını sunun. Yani onları sulayın. Kahvaltılarını aldıktan sonra bitkilerin o suyu nasıl emdiğini, gökyüzüne doğru nasıl yükselme çabalarını görmeye, hissetmeye, hayal kurmaya çalış. Biraz farkındalığınızı açın. Etrafınızdaki mucizeleri görmeye çalışmak size çok iyi gelecek. Bakterileri yutma. Şimdi muhtemelen diyorsunuz ki bu kadar basit bir şey video konusu mu yapılır? Bu sandığınızdan da daha önemli arkadaşlar. Gece dişlerinizi fırçalasanız da dişlerinizin arasında bakteriler kalabiliyor. Zaten sabahları ağzımızın tadını biraz tuhaf hissetmemizin de sebebi açıkçası bu. Eğer sabah dişlerinizi fırçalamazsanız, ağız temizliğinizi yapmazsanız, yer içerseniz ağzınızın içinde gece boyunca artık ne oluşmuşsa hepsini yutmuş olursunuz. Herkesten 2 saat fazla yaşa. Güne alışık olduğundan daha erken başlamalısın. Peki ne kadar erken? Cevap şu: yeterince erken. Seninle benzer hayatlara sahip bir insan ne zaman kalkıyorsa en az 1 saat ya da 2 saat daha erken güne başlamalısın. Eğer çok zorlanırsan öğlen ya da akşam uyuyacağın 30 dakikalık uyku o eksik uyuduğun 1-2 saati toparlayacaktır. Benzer hayatlara sahip insanlardan güne 2 saat daha erken başlamak hiçbir zaman kapanamayacak kadar arayı açmaktır. İlk 2 saat uçak modu. Birçok kişinin güne başlarken rotasındaki ilk durak maalesef telefonlar oluyor. Açıkçası bir şey yaptığımız da yok. Ne yapıyorsun? Şöyle ya, ne var ne yok bakıyorum. Gün içinde zaten yeteri kadar bakacaksın. Uyandıktan sonraki ilk 2 saat çok kritiktir. O 2 saat öyle ne var ne yok bakıyorum, öyle işte takılıyorum şeklinde geçirilmez. En değerli saatlerini ölü saatlere çevirme. Seni heyecanlandıran bir fikir bul. Bir soru geliyor arkadaşlar. Sabahları uyanır uyanmaz ilk ne yapıyor olsaydınız o sabah uyanmak için can atardınız. Herkes kendi hayatı için bu soruya bir cevap bulmalı. Sıkıldıkça arada sorunun cevabını değişebilirsiniz ama temel mantık şu olmalı. Sabah kalktığınızda sizi heyecanlandıran, motive eden bir fikir olmalı. Eğer bunu bulmayı ve uygulamayı başarabilirsen her sabah yataktan bir şampiyon gibi kalkarsın. Yatağını topla. Bu fikri daha önce bir videomda anlatmıştım. Anlattığı felsefe şu, biraz da esprili tabii. Güne bir şeyi başararak başla diyor. Bunun için de en kolay yöntem yataktan kalktığında biraz yatağını havalandırdıktan sonra tabii yatağını topla. Güne planladığın bir şeyi yaparak başlamış oluyorsun. Bu videoda bahsettiğim birkaç rutini de eğer sağlıklı olarak hayatınıza katabilirseniz her güne bir başarı alışkanlığıyla başlamış olacaksınız. Bedenini harekete geçir. Şimdi lütfen egzersizle güne başladığın bir anını hatırla. O gün ne kadar enerjik, ne kadar dinamik ve zinde geçmişti değil mi? Hatta kendine muhtemelen şunu söylemiştin. Ya ben şimdiye kadar nasıl bunu yapmamışım ki? Mutlaka bundan sonra her sabah güne bu egzersizle başlayacağım dedin ama hayatın koşturması bir şekilde kaynayıp gitti. O ilk hissettiğiniz şey çok doğruydu. Mantığı da şu,
Sabah spor yaptığınızda spor orada kalmıyor. Onun hızı bir güne yayılıyor. Yani gün boyunca beyne daha çok kan pompalanıyor. Zayıflamak için de, zinde kalmak için de, kendini enerjik hissetmek için de sabah yapılan sporların çok büyük önemi var. Meditasyon, tefekkür yap. Tefekkür biliyorsunuz Arapçada fikir kökünden geliyor. Düşünmek, düşünceye dalmak demek. Meditasyon kendisi zaten Fransızca bir kelime. Aynı şekilde düşünmek, tefekkür etmek, düşünceye dalmak demek. İngilizcesi de meditation. Türkçe olarak da biz bunu meditasyon olarak kullanıyoruz. Meditasyon Doğu felsefesinde çok önemli. Hatta İslam dünyasında da tefekkür çok büyük bir ibadet olarak görülür. Bazı kaynaklarda da en büyük ibadet olduğu bile söylenir. Şimdi arkadaşlar, insan sabah üstüne başına biraz dikkat edince, görüntüsüne dikkat edince nasıl günü daha derli toplu, daha güzel geçiyor değil mi? Neden? Dış görünüşüne biraz alaka gösterdi. Güne yalnızca 5 dakikalık bir tefekkürle, bir meditasyonla, bir düşünceye dalmayla başlayabilirsen bu dünyada kaybolmaktan kurtulursun belki. İçimizde hiç durulmayan suların sebebi belki de insana dair en önemli şey olan düşünmeyi unutmamızdandır. Beynini manipüle et. Beyin var olan en kompleks yapı ama çok da kolay manipüle edilebiliyor. Eğer olmak istediğin bir şeyi sürekli tekrarladığında beyin yavaş yavaş ona alışmaya, hatta ona dönüşmeye başlıyor. Yani her sabah kalktığınızda kendinize ben çok başarılıyım, harika bir gün geçireceğim, her şey yolunda olacak, disiplinliyim, hiçbir şey aksatmıyorum derseniz beyin buna inanıyor ve size nasıl bir gün istiyorsanız öyle bir gün yaşatıyor. İspatı nedir peki bunun? Rüyalarımızdır. Beyin her şeyi sorgusuz, sualsiz rüyamızda kabul eder. 11. Sabah şoku. Bunu birkaç hafta önce de önermiştim. Şu an havalar biraz daha ısınıyor. Biraz daha mümkün oldu bu. Kısa süreli soğuk duşlar insana çok iyi geliyor arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, cildi güzelleştiriyor, daha dinç, daha zinde bir gün geçirmenizi sağlıyor. Herkes uyurken soğuk şokun altında o anı hissetmeye çalışın. Kendinize reset atmış gibi hissedeceksiniz. Plansız başlama. Şimdi size bir mantık anlatacağım. Uyandıktan sonra tekrar uyuyana kadar önünüzde yaklaşık 18 saat var. Yani 1080 dakika. Güne başladığınızda ilk 5 dakikanızı plan yaparak geçirirseniz kalan 1075 dakikayı da kurtarırsınız. Bu inşa edeceğin koca piramidin ilk taşını en doğru yere koymaya benziyor. Eğer bunu her sabah yapmaya başlarsan bilinçaltın plana çok iyi alışacak. Günlerin haftalara, haftaların yıllara, yılların bir ömrü planlamaya kadar gidecek. Kar topu gibi hareket et. Plan yaparken çok hızlıca birkaç saniyeliğine dününe gitmeni istiyorum. Orada ne hatalar yaptın, ne doğrular yaptın, neleri düzeltebilirsin, nasıl önlem alabilirsin gibi düşün. Bu düşünce sistemi her geçen gün bir öncekinden seni daha iyi yapacağı için doğru alışkanlıklarının bir kar topuna dönüşmesini sağlayacak. Her geçen gün hayatındaki pozitif şeyler daha da büyümeye başlayacak. Video çek. Özgüvenine ve disiplinine çok şey katacak bir önerim var. Planını yaptın, önceki günü değerlendirdin. Bunlar çok hızlı olmalı. 5 dakikadan fazla ayırma bunlara. Bunları yaptıktan sonra aç telefonunu, kendini videoya al. Az önce planını yaptığın şeyleri videoya 1 dakikalık çok hızlı şekilde anlat. Bir kez yaptıktan sonra bunu sana neden önerdiğimi göreceksin. 1. Konuşman kuvvetlenecek. 2. O günkü programın kafana da kazınmış olacak. 3. Kameraya karşı konuşmak ya da topluma karşı konuşmak çok zor bir şeydir. Bunun da egzersizini, antrenmanını yapmış olacaksın, özgüven katacaksın kendine. Güne yeni bir bilgiyle başla. Sabah rutinlerinizin herhangi biriyle ilgilenirken eğitici bir video, bir podcast ya da bir TED konuşması dinleyebilirsin. Koşarken, duştayken, kahvaltı yaparken, giyinirken bunu yapabilirsin. Güne yeni bir bilgiyle başlamak ya da ilham verici bir fikirle başlamak o gün ihtiyacın olan motivasyonu sana fazlasıyla verecektir. Güneşe dokun. Biliyorsunuz ki gece ne kadar karanlıkta uyursak o kadar iyi. Aynı şekilde sabah da ne kadar güneş alırsak o kadar iyi. Sabah uyandığınızda güneş henüz doğmamış bile olsa pencereyi, perdeleri bir açın. Yüzünüze temiz hava doğduğunda da güneşin ışınları bir gelsin. Bilinçaltı, beden yeni bir güne, yeni fırsatlara başladığını anlasın. 17. Modunu birden değiştir. Sabah kalktın, modun düşük gibi, sebebini bilmiyorsun ama kendini kötü hissediyorsun. İlham verici, enerjik bir müzikle anında modunu değiştirebilirsin. Çünkü müziğin duygularımızı değiştirmede çok önemli bir yeri var. Örneğin bu videoyu dinlerken ben eğer arka fona şöyle bir müzik koysaydım ya da şöyle bir müzik koysaydım
anlattığım konu tamamen değişirdi. Yani benim de sizin de modunuz tamamen değişirdi. 18. Gardıropta vakit öldürmek. Karakter olarak zengin olan insanlar kendilerini çok zengin gibi gösterme ihtiyacı duymazlar. Ama karakterinde zayıflık olan insanlar kendilerinden gösterecekleri bir şey olmadığı için zengin gözükmeye çalışırlar. Türkiye'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg kadar zengin bir insan yok. Her gün aynı tişörtü giyiyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs kadar da zengin bir insan yok. Bir kot, bir kazakla ömrünü geçirdi. Yaşam birçok noktada bize anlatıldığı gibi değil. İnsan olmak bu kadar eşyayla, bu kadar maddeyle ilgili olamaz. Önümüzdeki hafta 10 videoluk bir minimalizm serisine başlıyorum. Anlatacak çok şey biriktirdim burada. Buralarda olun. Hepsini her cumartesi günü detaylı olarak konuşalım. Sadeleşin ki azdaki çoğu keşfedin. Güne kıyafet yığınlarıyla değil, temiz bir zihinle başlayın. 19. Doğru şeyler ye. İnsan arabasına bile yakıtın iyisini koymaya çalışırken yediklerine dikkat etmemesi olmaz. Proteine ağırlıklı beslenirseniz, klasik çayımız dışında bitki çayları tercih ederseniz daha zinde, daha iş bitirici, daha dinamik bir gün geçirebilirsiniz. Un, tuz, şeker ağırlıklı beslenirseniz de bu size tam tersi hantal bir gün sunar. 20. Sınırlarını zorlaman gerektiğinin farkında ol. Burada bana katılır mısınız bilmiyorum ama bir ortalama alsak toplumun genelinin günü hafif tempoyla, ara ara can sıkıntılarıyla, birkaç kez kendisine ya ne yapsam kim şimdi gibi sorular sorarak geçer. Bu videoda açık büfe gibi saydığım alışkanlıklardan bazılarını sabah rutinlerinize ekleyebilirsiniz. O gününüz daha iyi geçer. Sabah bir performansla başladığınız için o günde de performans alma ihtimaliniz çok iyi olur. Sabah sıçrarsan gün içinde de öyle gidersin. Sabah yayıla kalkarsan gün içinde de öyle gidersin. Sabah kendinize toplumun geneline uyayım ben demek yerine sınırlarım neler, hedeflerim neler, orayı zorlayayım der ve sabahınıza da öyle başlarsanız gününüz de öyle geçer. Güne bilinçli şekilde ve farkındalıkla başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta haftaya, yıla, belki de bir ömre bu şekilde bakmanın ilk basamağı o sabaha, o güne doğru bakmaktır. Videoda önerdiklerim arasından sabahlarınızda seçeceğiniz fikirler belki 20 dakika, belki bir saatinizi alır. Ama bu düzeni devam ettirebilirsiniz. Kalan yaşamınız için size büyük bir özgürlük ve büyük bir mutluluk verir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Birkaç hafta önce 10 videoluk bir eğitim serisine başlamıştık. Şu an 9. videoyu izliyorsun. Eğer öncekileri izlemediysen hem kanalın sonuna hem açıklamalar kısmına tüm listenin linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsin. Biz her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kendimizi geliştirebileceğimiz bir konuda hem keyifli hem eğitici bir video yayınlıyoruz. Buralarda olun ki hep birlikte büyümeye, gelişmeye, öğrenmeye devam edelim. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.